Yerel anlatımlarda o ilginç inanışları mutlaka duymuşsundur. Hani şu büyüklerimizin gece aynaya bakılmaz uyarıları, kırılan bir aynanın uğursuzluk getireceği ya da yeni gelinlerin çeyiz sandığına sanki bir koruyucuymuş gibi el aynası koyma adeti. İlginç olan hemen hemen bütün toplumlarda buna benzer inanışlar olması. Şamanların kötü ruhları kovmak için göğüslerinde taşıdığı o metal aynalar, Yahudi geleneğinde bir cenaze olduğunda ruhun içeride hapsolmaması için evdeki tüm aynaların üzerinin örtülmesi, Budizm'de ise aynanın zihnin en berrak sembolü kabul edilmesi. Dünyanın her köşesinde binlerce yıldır farklı diller ve farklı inançlar aynı nesneye, aynı korku ve saygıyla bakmış. Peki sence nedir bu aynaların sırrı? Neden tüm insanlık sadece ışığı yansıtan basit bir cam parçasına bu kadar anlam yükledi? Kültürümüze geçen hikayeler, efsaneler, anlatımlar bize atalarımızın şaman inancından kalmış bir miras olabilir. Ama konunun derinlerinde aynaların hiç duymadığın yönü gizli. Hazırsan Kevser'in kayıtları başlıyor. Bilinen tarihle hikaye tam 10.000 yıl öncesine gidiyor. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük'teki kazılarda arkeologlar çok önemli bir şey buldular. Obsidyen aynalar. Yani volkanik camın o simsiyah sert hali. Yaklaşık 10.000 yıl öncesinden bahsediyoruz. O dönemde yaşayan insanlar o sert taşı ustalıkla yontup parlatmışlar. Bu aynalar genelde mezarların içinde, ölülerin yanında bulundu. Yani o dönem insanı için ayna öyle gelişigüzel bir süs eşyası değil. İnsanın bu dünyadaki varlığının bir nişanesi gibi ritüel veya sembolik bir anlamı olabileceğini düşündürüyor. Belki de öte tarafa götürdüğü bir kanıtı gibiydi. Eski Mısır'a ya da Mezopotamya'ya geçtiğinde de durum pek değişmiyor. Orada da parlatılmış bakır, tunç ya da gümüşten aynalar yapmışlar. Ama onlar için ayna sadece dış görünüşe bakma aracı olmamış. Işığı ve güneşi yansıttığı için aynaya hep kutsal bir anlam yüklemişler. Antik Yunan'da, Roma'da aynaya bakmak, insanın kendi özüyle yüzleşmesi demekti. Hatta narsizm kelimesi bile sudaki yansımasına bakıp kendine aşık olan Narkisos'un o mitolojik hikayesinden gelir. Yani aslında biz 10.000 yıldır o parlak yüzeylerin önünde durup kendi yansımamıza bakıyoruz. Uygarlıklar kurulmuş, yıkılmış ama insanın o yansımada gördüğü şeye verdiği önem hiç değişmemiş. Çünkü o yansıma bir nevi senin bu dünyadaki silinmez imzan gibi görülmüş. Peki binlerce yıl önceki o insanın aynaya yüklediği bu anlam neden hala bugün bizim içimizde bir yerlerde duruyor? Neden her inançta, her kültürde aynaya karşı bu kadar mesafeli ve dikkatli bir duruş var? Çünkü ayna, insanın varoluşuna dair en temel sorulara dokunur. Mezopotamya'da yaşayan Sümerler ve Babilliler için yansıma yalnızca bir görüntü değildi. Onlar insanı yaşam nefesiyle tanımlardı. Gölge ve yansıma bu yaşam gücünün uzantısı kabul edilirdi. Tapınak metinlerinde ve büyü tabletlerinde parlak yüzeylere bakılarak yapılan ritüellerden söz edilir. Su dolu kaplara, cilalı tunç levhalara bakılırdı. Çünkü yansıma, iki dünya arasında bir eşik olarak görülürdü. Görünen dünyayla görünmeyen alem arasında ince bir perde. Ayna o perdeyi aralayabilecek bir araç sayılırdı. Eski Mısır'da bu sembolizm daha da güçlenir. Ayna güneş diskini temsil eden yuvarlak formuyla doğrudan ilahi ışıkla ilişkilendirilir. Sap kısmı çoğu zaman tanrıça Hathor'un yüzü şeklinde yapılırdı. Hathor yalnızca güzelliğin değil, yeniden doğuşun ve kozmik ordenin de temsilcisiydi. Mısırlılar için ölüm bir son değil, bir dönüşümdü. Ruhun yolculuğu devam ederdi. Mezara bırakılan ayna, belki de ruhun kendi kimliğini tanıması, ışığı hatırlaması için konmuştu. Yansıma burada kimliğin devamlılığını sembolize ediyordu. Antik Yunan'da ise ayna felsefi bir sembole dönüşür. Kendini bil öğretisi, insanın iç dünyasına yönelmesini ister. Ayna bu yüzleşmenin aracı olur. Narkisos'un sudaki yansımasına kapılıp yok olması yalnızca kibir değil, insanın kendi görüntüsüne takılıp hakikati unutmasının anlatısıdır. Kendini izlerken kendini kaybetmek. Roma döneminde kırık bir aynanın uğursuzluk getirdiği biliniyordu. Çünkü o dönemde ruhun belli dönemlerde yenilendiğine inanılırdı.
Yansımanın bozulması, ruhun zarar görmesiyle ilişkilendirilirdi. 7 yıl uğursuzluk inancı da buradan doğar. Yahudi geleneğinde ölüm anında aynaların örtülmesi ise derin bir sembol taşır. Yas sürecinde insanın dünyevi görünüşle ilgilenmemesi gerektiği düşünülür. Ama daha mistik yorumda ruhun aynadaki yansımayla bağ kurabileceği ve orada takılı kalabileceği fikri vardır. Yani ayna, ruhun temessül iz düşümüyle bağlantılıdır. Budizm'de ayna korkulan bir nesne değil, zihnin metaforudur. Zihin bir ayna gibidir. Üzerine arzular, korkular ve öfke çöktüğünde gerçekliği çarpıtır. Arındığındaysa hakikati olduğu gibi yansıtır. Bu yüzden bazı uzak doğu geleneklerinde kutsal aynalar tapınaklarda saklanır. Çünkü ayna ilahi bilincin sembolüdür. Orta Asya şamanlarının göğsünde taşıdığı metal aynalarsa koruyucu kabul edilirdi. Kötü ruhların aynaya çarpıp geri döneceğine inanılırdı. Bu inançta ayna bir kapı olduğu kadar bir kalkandır. Hem geçit hem savunma. Bütün bu anlatılar farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış olsa da ortak bir fikri taşır. Ayna sıradan değildir. Ayna sınırdır. Yaşamla ölüm arasında. Ruhla beden arasında. Görünenle görünmeyen arasında. Ana akım bilim bize aynanın çalışma prensibini net bir şekilde açıklar. Modern aynaların arkasındaki gümüş kaplama ışığı en verimli şekilde geri gönderir. Fiziksel olarak olan budur. Fakat insan deneyimi yalnızca fiziksel değildir. Çocuklar belli bir yaşa kadar aynadaki görüntünün kendilerine ait olduğunu anlamaz. İlk fark ediş anı benlik bilincinin dönüm noktasıdır. O anda insan kendisini dışarıdan görebildiğini keşfeder. Bu basit gibi görünen farkındalık aslında varoluşsal bir eşiğin aşılmasıdır. Belki de binlerce yıldır aynaya yüklenen anlamın kaynağı tam olarak budur. Ayna seni ikiye böler. Bakan ve bakılan. Özne ve nesne. İçerideki ben ve karşıdaki görüntü. 10.000 yıl önce Çatalhöyük'te mezara bırakılan obsidyen ayna ile bugün evinizin duvarındaki cam arasında teknik farklar olabilir. Ama o yüzeye bakan insanın içinde oluşan duygu şaşırtıcı bir şekilde aynıdır. Çünkü ayna yalnızca yüzünü göstermez. Zamanın izlerini gösterir. Faniliği gösterir. Geçmişi ve kaçınılmaz geleceği. Belki de aynaların sırrı onların bir kapı olmasında değil, insanın kendi varlığını ilk kez çıplak bir şekilde fark ettiği yer olmasındadır. Ve bu yüzden karanlık bir gecede aynaya baktığında içinden geçen o hafif ürperti tesadüf değildir. Çünkü o yüzeyde gördüğün şey sadece bir yansıma değildir. O binlerce yıldır insanlığın bakmaya cesaret ettiği en derin sorudur. Ben kimim?